Haritalar üzerinde cetvelle sınır çizmek kolaydır. Alırsınız elinize kalemi, Çizersiniz hemen. aynen öyle, dümdüz çizersiniz. Peki ya insanların zihinlerindeki, kalplerindeki o görünmez sınırları nasıl çizeceksiniz? İşte o çok zor. Bugün tam da bu sorunun cevabını arıyoruz sizinle. Milliyetçilik fikrinin o yüzlerce yıllık geleneksel inanç ve aşiret bağlarıyla fena halde çarpıştığı bir kırılma noktasına gidiyoruz. 1921 yılına. Koçgiri olaylarına. Evet, masamızda muazzam bir kaynak var bugün. Dilek Kızıldağ Soyluoğlu'nun yazdığı Koçgiri İsyanı, Sosyo-Tarihsel Bir Analiz adlı çok kapsamlı bir eser. Gerçekten çok derin bir akademik çalışma. Kesinlikle öyle. Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. Bu derinlemesine incelemedeki misyonumuz şu: 1921'de yaşanan bu olayları sadece dar bir Kürt isyanı etiketiyle geçiştirmemek. Osmanlı'nın o son dönemindeki merkezileşme sancılarını, Alevi-Sünni ayrımının dinamiklerini ve yeni kurulan Ankara hükümetinin politikalarını çok katmanlı bir şekilde anlamak istiyoruz. Çok doğru. Ve hemen girişte şunu netleştirmek isterim ki dinleyicilerimizin aklında soru işareti kalmasın. Tabii, buyurun. Çok hassas, adeta mayınlı bir tarihi zemindeyiz şu an. Bir yanda isyancıların o Kürt ulusçu hedefleri var, diğer yanda ise devletin masum sivilleri de vuran çok sert askeri müdahalesi ve katliam iddiaları var. Yani iki tarafında çok keskin savları var. Aynen öyle. O yüzden bu sohbette hiçbir şekilde taraf tutmayacağız. Sadece yazarın metnindeki tarihi kayıtların, o resmi telgrafların ve meclis tutanaklarının bize ne anlattığına odaklanacağız. Amacımız yargılamak değil, anlamak. Bu çok yerinde bir uyarı oldu. O zaman hikayeyi en başından biraz daha geniş bir perspektiften alalım isterseniz. Tabii. Nereden başlayalım? Bu geçişi anlamak istiyorsak biraz geriye gitmemiz lazım. 19. yüzyıla, Osmanlı'nın o meşhur Tanzimat dönemine. Evet, modernleşme çabalarının başladığı döneme. Devletin gücünü tekrar İstanbul'da, yani merkezde toplamaya çalıştığı o yıllara bakmalıyız. Tam olarak oradan başlamalıyız aslında. Bakın 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu büyük bir krizin içindeydi. Balkanlarda sürekli topraklar kaybediliyor, milliyetçilik akımları imparatorluğu ciddi anlamda sarsıyordu. Devletin refleksi ne oldu peki bu duruma? Çok net bir refleks gösterdi. Gücü merkezde toplamalıyım, kontrolü kesinlikle elden bırakmamalıyım dedi. Anlaşılabilir bir devlet aklı aslında. Kesinlikle. Ancak imparatorluğun doğusunda durum biraz farklıydı. Orada yüzyıllardır kendi yağında kavrulan bir yapılar. Aşiretler. Aşiretler ve yarı özel Kürt emirleri. Vergisini kendi toplayan, kendi silahlı adamları olan çok güçlü figürler bunlar. Mesela Bedirhan Bey ve Şeyh Ubeydullah gibi isimler. Peki İstanbul bunlara ne diyor? İstanbul diyor ki artık kurallar değişti. Hepiniz merkeze bağlanacaksınız. Ayrıcalıklarınız bitiyor. Ve tabii ki isyan ediyorlar. Aynen öyle. İsyan bayrağını çekiyorlar. Ama burada dinleyicilerimizin şunu çok iyi anlaması lazım. Bu isyanlar bugün anladığımız anlamda modern bir bağımsız devlet kuralım isyanı değil sanırım, değil mi? Hayır kesinlikle değil. Modern anlamda bir milliyetçilikten bahsetmiyoruz burada. Yani Fransız ihtilali sonrası yayılan o ulus devlet fikriyle falan alakası yok. Hiç alakası yok. Bunlar tamamen feodal bir refleksti. Yani benim yüzyıllardır süren imtiyazlarımı, bu topraklar üzerindeki yerel hakimiyetimi elimden alamazsın direnişiydi bu. Sadece kendi gücünü koruma çabası. Tam olarak o. Devletin merkezileşme politikasına karşı bir tür yerel direniş. İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Yazarın metninde okurken çok şaşırdığım bir detay var. Dinleyicilerimiz de duyduğunda eminim çok şaşıracak. Bedirhan Bey meselesi değil mi? Ta kendisi. Bakın, 1847'de Bedirhan Bey devlete isyan ediyor, Osmanlı ordusuyla savaşıyor ve yeniliyor. Normalde böyle bir durumda ne beklersiniz? İsyancı bir liderin anında idam edilmesini. Evet, ibret olsun diye cezalandırılmasını beklersiniz. Ama Osmanlı ne yapıyor? Onu ve geniş ailesini alıyor, önce İstanbul'a, sonra Girit'e sürüyor. Bitmedi, dahası da var. Evet, dahası var. Girit'teyken Müslümanlarla Hristiyanlar arasında çıkan olaylarda arabuluculuk yapıyor diye Devlet tarafından ödüllendiriliyor. devlete silah sıkmış bu adama. Osmanlı gidip paşalık unvanı veriyor. Bekle, isyan eden bir adamı asmak yerine paşa mı yapıyorlar? Bu inanılmaz bir şey. Günümüzün o modern ulus devlet kafasıyla düşününce kulağa ne kadar saçma geliyor değil mi? Çok mantıksız geliyor. Yani bu
Devlete karşı yeni isyanları teşvik etmek demek değil mi? Mantığı ne bunun? Aslında o dönemin imparatorluk mantığı tamamen pragmatizm üzerine kuruluydu. Yani devlet haklı, pratik faydaya bakıyordu. Nasıl bir fayda bu? O dönemde devlete baş kaldırmak, ben tamamen ayrı bir devlet kurup senden kopuyorum demek değildi. Daha çok bir tür pazarlık aracıydı. Devletle yeniden pazarlık masasına oturma, gücünü test etme stratejisiydi. Bir nevi güç gösterisi yani. Aynen öyle. Osmanlı da bunu biliyordu. Bu yerel liderleri tamamen yok etmektense, onların bu nüfuzundan, yöneticilik becerilerinden başka bölgelerde, mesela Girit'te, faydalanmayı daha karlı buluyordu. Sadakat ve isyan kavramları bugünkü kadar keskin değil o zaman. Değildi, siyah ve beyaz gibi ayrılmıyordu. Çok fazla gri alan vardı. Fakat 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde, özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında bu esnek oyunun kuralları tamamen değişti. Ne oluyor da o pazarlık mantığı birden daha sert ideolojik bir yapıya bırakıyor? Çünkü imparatorluklar çöküyor, savaş bitmiş, dünya değişmiş ve İstanbul'daki o okumuş, eğitimli Kürt aydınları Kürdistan Teali Cemiyeti adı altında örgütlenmeye başlıyorlar. Artık dillerinde aşiret imtiyazları yok o zaman. Yok, artık tamamen modern, batılı kavramlar konuşuluyor. Wilson ilkeleri, kendi kaderini tayin hakkı, Sevr Antlaşması gibi yepyeni siyasi argümanlar var masada. Şunu biraz açalım isterseniz. Dinleyicilerimiz için Wilson ilkeleri derken tam olarak neyi kastediyoruz? Tabii, o dönemki Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'ın yayınladığı meşhur prensipler bunlar. Özetle her ulusun kendi kaderini belirleme ve bağımsız devletini kurma hakkı vardır diyor. Aynen. Modern ulus devlet fikrinin Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya ithal edilişi diyebiliriz buna. Kaynağımız Soyluoğlu özellikle o dönem yayınlanan Jin dergisindeki yazılara çok atıf yapıyor. Evet, o dergi çok kritik bir kaynak. O yazılarda aydınlar açıkça şunu söylüyor. Artık bir Kürt ulusu vardır ve bizim de dünyadaki diğer uluslar gibi kendi kendimizi yönetme hakkımız olmalıdır. Yani direniş o eski feodal toprağımı koruyayım mantığından çıkıyor. Çıkıp tamamen ideolojik bir ulus inşa edelim noktasına evriliyor. Teori İstanbul'daki salonlarda, dergi sayfalarında hazır. Teori hazır ama işte teoriyle pratik her zaman uyuşmuyor gerçek hayatta. Hiçbir zaman uyuşmaz. Bu İstanbul'da yazılan ideolojiyi alıp Anadolu'nun o Sarp dağlarına götürdüğünüzde işler fena halde karışıyor. Kesinlikle. Mesela 1921 yılının Sivas'ına, Zara ilçesine gidelim. O dönemki adıyla Ümraniye bölgesine, Koçgiri aşiretinin yanına. Olayların tam merkezine yani. Aynen. Soşolo'nun analizine göre bu Koçgiri aşiretini diğerlerinden ayıran çok spesifik bir durum var. Ne gibi? Kimlikleri. Onlar etnik olarak Kürt ama inanç olarak Aleviler. Ve bu iki kimliğin kesişimi olayların bütün seyrini baştan aşağı değiştiriyor. Burada asıl büyüleyici olan şey şu aslında. Eğer bu sohbetten dinleyicilerin aklında tek bir şey kalacaksa bence bu olmalı. Nedir o? O dönemde din ve mezhep bağı, yeni filizlenen o etnik milliyetçilik fikrinden çok ama çok daha güçlü bir toplumsal tutkaldı. Veya ayrıcı bir duvardı diyelim. Yani etnik köken inancın önüne geçemedi. Geçemedi. İstanbul'daki o aydınlar masa başında dediler ki, biz Alevi ve Sünni tüm Kürtleri birleştiririz, homojen bir ulus yaratırız. Teoride harika duruyor. Ama isyan patlak verdiğinde ne oldu? Bölgedeki Sünni Kürt aşiretleri Koçgiri'ye destek vermedi. İnanılmaz. Hatta bırakın destek vermeyi, devletin yanında yer alanlar, orduya rehberlik edip isyancılara karşı savaşanlar bile oldu. Neden peki? Aynı dili konuşuyorlar, aynı etnik kökenden geliyorlar. Neden aynı siyasi bayrak altında birleşemiyorlar? Çünkü ortak etnik köken, aralarındaki o yüzlerce yıllık Alevi-Sünni inanç farkını, o tarihsel güvensizliği aşmaya yetmedi. Sünniler devlete daha mı yakın hissetti? Evet, Sünni Kürtler inanç bağlamında kendilerini halifeliğe ve Ankara'daki o ağırlıklı Sünni Türk devlet yapısına çok daha yakın görüyorlardı. Alevi bir aşiretin önderliğinde kurulacak yeni bir siyasi yapıda yer almak istemediler. Milliyetçilik fikri eski inanç kodlarına çarpıp paramparça oldu resmen. Tam olarak kelimesi kelimesine böyle oldu. Yazarın değindiği bir şair var, Alişer Efendi. İsyanın ideologlarından biri sayılıyor. Evet, onun durumu bu çelişkiyi çok güzel özetliyor aslında. Kitaptaki belgelere bakıyoruz. Alişer Efendi'nin hedefi tamamen siyasi, bağımsız bir Kürdistan kurmak.
Ama dönüp halkı motive etmek için yazdığı şiirlere bakıyorsunuz. Tamamen Alevi inancının kodlarıyla, dini sembollerle dolu. Kesinlikle modern bir ulus fikrini okuma yazması bile olmayan bir aşiret mensubuna nasıl anlatacaksınız? Gidip onlara Wilson ilkeleri derseniz kimse dağa çıkmaz. Kimsenin umurunda olmaz. Alişer Efendi de bunun çok iyi farkındaydı. O yüzden onların anlayacağı kalplerine dokunacak o dini dili kullandı. Mesela bir şiirinde bize yetişsin Şah-ı Merdan diyor. İttifak kurmak için Dersim aşiretleriyle bir araya geldiklerinde çok ilginç bir şey yapıyorlar. Yemin törenleri değil mi? Evet, seküler bir manifesto okumuyorlar. Gidiyorlar Alevilikte çok kutsal sayılan elma ve Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar üzerine yemin ediyorlar. Yani seküler bir ulus inşa etmek istiyorsun ama bütün meşruiyetini ve insanları harekete geçirme gücünü geleneksel dini motiflerden alıyorsun. Bu çok stratejik bir hamle. Ama bir o kadar da çelişkili. Bir yanda modernite var, diğer yanda derin bir inanç geleneği var. Tabii bölgedeki dinamikleri anlamak için sadece kimliğe değil, biraz da o dönemin sosyal yapısına bakmak zorundayız. Yazarın çok durduğu bir kavram var kaynakta, şekavet. Şekavet yani eşkıyalık geleneği. Evet. Peki bildiğimiz yol kesen haydutlardan mı bahsediyoruz? Neden siyasi bir analizde bu kadar geniş yer tutuyor bu kavram? Aslında bizim bugün anladığımız adi suç, basit haydutluk anlamından biraz farklı. O coğrafyanın zorlu koşullarını düşünün, devlet otoritesi zayıf. Böyle yerlerde eşkıyalık aslında bir güç gösterisiydi. Aşiretler için bir prestij, bir saygınlık unsuruydu. Hangi aşiretin silahlı adamı daha fazlaysa o bölgede daha çok söz sahibi oluyordu. Bir tür yerel otorite kurma biçimi. Aynen. Bu yüzden Koçgir olayları ilk başladığında Ankara hükümeti bunu çok ciddiye almıyor. Klasik bir aşiret eşkıyalığı sanıyorlar. Biraz talan yapıp güçlerini gösterip sonra durulurlar diye düşünüyorlar herhalde. Aynen öyle düşünüyorlar. Ama işler hiç de öyle gelişmiyor. Telgraf telleri kesiliyor, jandarma müfrezelerine organize saldırılar düzenleniyor. En önemlisi de açıkça bize bağımsızlık verin gibi siyasi talepler gelmeye başlıyor. İşte o zaman devlet uyanıyor. Bir saniye diyorlar. Bu basit bir çapulculuk değil. Bu düpedüz bir siyasi kalkışma. Ve yıl 1921. Düşünün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi daha yeni kurulmuş. Herler yangın yeri zaten. Batı cephesinde Yunan ordusuyla ölüm kalım savaşı veriyorsun. Bir yandan da Anadolu'nun tam göbeğinde böyle bir isyan ateşi yanıyor. Hükümetin sabrı taşıyor haliyle. Çok zor bir durum. Peki Ankara'nın ilk reaksiyonu ne oluyor? Hemen orduyu mu yolluyorlar bölgeye? Hayır, hemen şiddete başvurmuyorlar. Önce çok klasik bir Osmanlı taktiği deniyorlar. Bölgeye bir nasihat heyeti gönderiyorlar. Ne yapıyor bu heyet? Gidip aşiret liderleriyle konuşuyorlar. Dertlerini anlamaya çalışıyorlar. Mecliste çözelim, bizim Kürtleri yok etmek gibi bir niyetimiz yok, yanlış anlıyorsunuz mesajı veriyorlar. İşe yarıyor mu peki? Başta biraz yarıyor gibi oluyor. Koçgiri liderleri yumuşuyor, bazı pişmanlık belirtileri gösteriyorlar. Görüşmeler olumlu geçiyor aslında. Peki nerede kopuyor ipler o zaman? Heyetin çok net bir şartı var Ankara adına. Eğer barış istiyorsanız bu olayları çıkaran elebaşlarını, o suçluları devlete teslim edeceksiniz diyorlar. Anladım. Bu aşiret kültüründe çok ters bir şey. Çok ters. Aşiret geleneklerinde kendilerine sığınanı veya kendi liderlerini dışarıya, devlete teslim etmek büyük bir onursuzluk, bir zayıflık sayılıyor. Teslim etmiyorlar tabii. Etmiyorlar. Elebaşları verilmeyince de görüşmeler tıkanıyor ve ipler tam o noktada tamamen kopuyor. Ve ipler koptuğunda sahneye o tarihin kanlı sayfalarını yazan isimler çıkıyor maalesef. Evet, şiddet sarmalı başlıyor. Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa ve onun emrindeki 47. Alay, yani namı diğer Giresunlu Topal Osman'ın meşhur Laz Alayı. Someilo'nun çalışması o dönemin askeri raporlarına çok detaylı yer vermiş. Bu bastırma harekatı hiç de öyle standart bir askeri operasyon gibi olmuyor. Değil mi? Sadece silahlı gruplar çatışmıyor anladığım kadarıyla. Ne yazık ki hayır. Devletin tepkisi olağanüstü sert ve acımasız oluyor. Laz Alayı dediğimiz birlik, düzenli bir ordudan ziyade gayri nizami harp taktikleri uygulayan çok sert bir milis gücü. Bölgeye girdiklerinde isyanı bastırma adına öyle bir şiddet uyguluyorlar ki olaylarla hiçbir ilgisi olmayan masum siviller de vuruluyor. Kitapta çok ağır detaylar var bununla ilgili. Evet, kaynakta çok açık belirtilmiş.
Köyler ateşe veriliyor, insanların o kış ortasında hayatta kalmasını sağlayan hayvanlarına, erzaklarına el konuluyor. Yüzlerce masum insan, kadınlar, çocuklar dağlarda açlığa ve sefalete mahkum ediliyor. Bu artık bir asayiş operasyonu olmaktan çıkıyor, topyekün bir toplu cezalandırmaya dönüşüyor. Bu korkunç tablonun ardından olayların bizzat içinde yer alan bir ismin yıllar sonra yazdığı bir itiraf var. Nuri Dersim'in hatıratı. Evet, Nuri Dersimi, kendisi bir Kürt milliyetçisi ve bu isyanın öncülerinden biri. Yıllar sonra hatıratında diyor ki, aşiretler arası düşmanlık varken, Alevi-Sünni güvensizliği bu kadar derinken, bu işe kalkışmak büyük bir hataydı. Çok acı bir yüzleşme. Neden bu kadar büyük bir sorumluluğu üzerimize aldık diyor adam. Bu soru vicdanımda hala yankılar yapıyor diye de ekliyor. Düşünsenize isyanı başlatanlardan biri bile bunun yanlış zamanda, yanlış bir sosyolojiyle yapıldığını itiraf ediyor. Ömrünün sonuna kadar bir vicdan azabı taşıyor. Çok trajik. Aslında o dönem hem isyanı başlatanların hem de bastıranların kendi içlerinde ciddi vicdan muhasebeleri var. Çünkü devletin uyguladığı bu orantısız şiddet sadece isyancıları değil, bizzat Ankara'daki meclisi de fena halde karıştırıyor. Herkes devlet ne yaparsa haklıdır demiyor yani o dönemde. Kesinlikle demiyor. Hatta çok ciddi itirazlar var. Asıl şaşırtıcı nokta da bu zaten. Bölgede bu korkunç şeyler yaşanırken devletin kendi bürokrasisinden çok üst düzey bir isimden bir feryat kopuyor. Dönemin Sivas valisinden bahsediyorsunuz. Evet, Sivas valisi Ebubekir Hazım Tepeyahran Bey. Ankara'ya çektiği telgraflar inanılmaz. Resmen kendi ordusunun kumandanını Nurettin Paşa'yı Ankara'ya şikayet ediyor adam. Eğer bunu büyük resme bağlarsak, Vali Tepeyran o telgraflarda tam olarak ne söylüyor? Dinleyicilerimiz için biraz detaylandıralım. Valinin raporu çok net. Şöyle diyor, ordu kanunsuz işler yapıyor, 76 köy tamamen yakıldı, malları yağmalandı, binlerce masum insan dağlarda açlıktan ölüme mahkum edildi. İnanılmaz bir tespit. Ve ekliyor, bu yapılanların devletin rızasıyla olmadığını kanıtlamak zorundayız diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir vali çıkıyor ve benim devletim bu zulme ortak olamaz, bu adamları durdurun diye Ankara'yı telgraf yağmuruna tutuyor. O dönemin savaş şartlarında inanılmaz bir bürokratik cesaret örneği bu. Gerçekten öyle. Ve bu telgraflar sadece bir valinin feryadı olarak kalmıyor, yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk büyük demokrasi ve hesap sorulabilirlik sınavına dönüşüyor. Meclis olaya el atıyor yani. Aynen öyle. Vali Tepeyran'ın bu ısrarlı raporları üzerine meclis 1921 Ekim ayında gizli oturumlar düzenliyor. Bakın, durumun vahametini anlamak için söylüyorum. Savaşın en kritik günlerindesiniz. Yunan ordusu Polatlı'ya kadar gelmiş, meclisin top seslerini duyduğu zamanlar. Varlık yokluk mücadelesi veriyorsunuz. Ama meclis içeride ne tartışıyor? Günlerce ordunun kendi vatandaşına yaptığı o hukuksuz muameleyi tartışıyor. Neden gizli oturum yapılıyor? Çünkü bu kadar ağır insan hakkı ihlallerinin savaşın ortasında halk tarafından duyulması büyük bir moral çöküntüsü yaratırdı. Haklı bir çekince. Peki sonuç ne çıkıyor bu oturumlardan? Meclis durumu yerinde incelemek üzere bir tahkikat heyeti kuruyor. Yani bir soruşturma komisyonu oluşturup bölgeye gönderiyor. Ve o tahkikat heyetinin bölgeden dönüp meclise sunduğu rapor kelimenin tam anlamıyla bomba etkisi yaratıyor içeride. Neler var raporda? O kadar ağır ifadeler var ki ordu kumandanı Nurettin Paşa'nın uygulamaları için açıkça cinayeti siyasiye yani siyasi cinayet tabiri kullanılıyor. Çok ağır bir suçlama bir kumandan için. Halkın anayasal haklarının ihlal edildiği, hürriyetine tecavüz edildiği açıkça meclis kürsüsünden okunuyor. Milletvekilleri kürsüye çıkıp bas bas bağırıyorlar. Ne diyorlar peki? Diyorlar ki Nurettin Paşa'yı yargılayalım, gerekirse ipe götürelim, asalım. Kanunun bu mecliste olduğunu, kimsenin kafasına göre köy yakamayacağını herkese kanıtlamak zorundayız diyorlar. İnanılmaz gerçekten. Düşünün, savaşın en hararetli günlerinde meclis kendi ordusunun en tepe isimlerinden birini idama göndermeyi tartışıyor. Bu yeni devletin içindeki o güçler ayrılığının, o hesap sorulabilirlik ilkesinin olağanüstü koşullarda bile nasıl işlemeye çalıştığını gösteren çok önemli bir kanıt. Evet, meclis hukuku işletmek istiyor. Ancak tam bu noktada meclis Nurettin Paşa'yı Divan-ı Harbe vermek üzereyken
Dengeleri tamamen değiştiren bir isim devreye giriyor. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa. Evet, Mustafa Kemal kürsüye çıkıyor. Peki ne diyor da paşayı o ipe gitmekten kurtarıyor son anda? Şöyle ki, Mustafa Kemal kürsüye çıktığında aslında Nurettin Paşa'yı aklamıyor. Yani bu iddialar yalandır, paşa masumdur demiyor. Suçları inkar etmiyor yani. Etmiyor. Paşa'nın kusurlarını bildiğini, geçmişte de fevri ve hatalı kararları olduğunu açıkça söylüyor. Ama meseleyi hukuki bir zeminden alıp tamamen askeri ve stratejik bir zemine taşıyor. Nasıl yapıyor bunu? Diyor ki, bir kumandanı yargılamanın, görevden almanın yetkisi mecliste değil, başkumandanlıktadır. Yani bendedir diyor. Sorumluluğu tamamen kendi üzerine alıyor ve Nurettin Paşa'yı yargılanmaktan bir nevi kurtarıyor. Peki neden? Yazarın belgeleri bu hamleyi nasıl yorumluyor? O kadar suç raporlarla, valinin telgraflarıyla sabitken, meclis isyandayken neden koruyor bu adamı? İşte tarihin o en zorlu, en gri alanlarına giriyoruz burada. Soylu'nun çalışması Mustafa Kemal'in bu hamlesini çok pragmatik bir devlet aklı olarak okuyor. Duygusal değil, tamamen stratejik bir karar. Kesinlikle. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anındasınız. Düşman Ankara'ya yürüyor. Böyle bir anda komuta kademesindeki en önemli paşalardan birini yargılayıp idam ederseniz ordunun moralini darmadağın edersiniz. Ordu içinde bir zafiyet ve bölünme yaratırsınız. Aynen öyle. Mustafa Kemal, meclis ile ordu arasındaki o hassas dengeyi sarsmamak için yapıyor bu siyasi manevrayı büyük ihtimalle. Devlet otoritesini ve savaşın gidişatını korumak için hukuku bir süreliğine mecburen askıya alıyor. Bu olay Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki o sancılı, pragmatizmin, idealizmin önüne geçtiği süreçlerin çok çarpıcı bir örneği aslında. Kesinlikle öyle. Çok zor tercihler yapılmış. O zaman yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Tüm bu konuştuklarımız 1921'in o kanlı baharı, Alevi-Sünni ayrımı, meclisteki o gizli tutanaklar bize bugün için ne söylüyor? Çok şey söylüyor. Şunu çok net anlıyoruz. Bir ulus inşa etmek, masaya bir harita koyup şuradan şu çizgiyi çekelim, burası bizim ulusumuz olsun demekten çok ama çok daha karmaşık bir iş. Sadece kağıt üzerinde bitmiyor o işler. Bitmiyor, evet. O eski bağlar var ya, hani mezhep gibi, aşiret gibi, kan bağı gibi, onlar öyle bir gecede tepeden inme yeni fikirlerle silinip gitmiyor hayatımızdan. Asla silinmez. Bazen yeni gelen o parlak milliyetçilik ideolojisini bir anda yutuveriyorlar, bazen de onu kendi şekillerine sokup bambaşka sentez bir şeye dönüştürüyorlar. Koçgiri'de gördüğümüz tam olarak buydu aslında. Çok haklısınız. Dinleyicilerimiz de bugün dünyada haberleri açtıklarında gördükleri o etnik ya da siyasi çatışmaların altında hep o görünmez yüzlerce yıllık kimlik katmanlarının yattığını unutmamalı. Birini anlamadan diğerini çözmeniz imkansız. Çok doğru ve güzel bir özet oldu. Ben de kapanışı yaparken dinleyicilerimizin zihninde şu düşüncenin yankılanmasını isterim. Lütfen, buyurun. Tarih, çoğunlukla zafer kazananların veya büyük devletlerin pürüzsüzleştirilmiş resmi perspektifinden yazılır. Olaylar hep köşeli ve çok netmiş gibi sunulur bize. Ancak bugün konuştuğumuz o Sivas valisinin çektiği isyan telgrafları, meclis tutanaklarının gizli sayfalarında yıllarca saklı kalan o tahkikat heyeti raporu bize çok değerli bir gerçeği fısıldıyor aslında. Nedir o gerçek? Bir devletin inşası sırasında yaşanan acılar, yapılan o haksızlıklar, bizzat o devletin kendi içindeki vicdan sahipleri tarafından da kayda geçirilmiştir. Tarih sadece kazananların değil, itiraz edenlerin de tarihidir. Peki, bugün cebimizdeki ekranlardan üzerimize sürekli bir bilgi seli akarken, kendi inandığımız sarsılmaz doğruların ardındaki o gizli tutanakları, o farklı sesleri, o itiraz eden vicdanları duymaya biz ne kadar hazırız? Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken sarsıcı bir soru oldu bu. Bugün bu derinlemesine incelememizde Koçgiri olaylarının o çok katmanlı, acı ve derslerle dolu sayfalarını sizinle birlikte araladık. Umarım faydalı olmuştur. Tarihin siyah ve beyazlardan değil, sayısız gri tondan oluştuğunu umarım bir kez daha hissedebilmişizdir bu yayında. Bize vakit ayırdığınız bu zorlu ama bir o kadar da ufuk açıcı keşif yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelememizde yepyeni bir kaynakta buluşmak üzere. Hoşça kalın.